Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün yine farklı bir videoyla karşınızdayım. Bana en çok sorulan ve en çok merak edilen makinelerden bir tanesini sizlere bugün beraber sorulara cevap vererek ve makinenin detaylarını birlikte görerek sorulara da cevap vermiş olacağız. Aynı zamanda merak eden arkadaşlar için de bu makineyi onlara detaylı bir şekilde tanıtmış olacağız. Aynı zamanda detayları da bizzat göstermiş olacağız arkadaşlar. Şimdi makinemiz şöyle bir makine. GR3 görmüş olduğunuz gibi bu şekilde size gelen cihaz. 2 tane mührü var. Göster mühürleri. 2 tane mühürler var arkadaşlar. Kapalı bir şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde gelecek size makine. Yalnız gelen makinelere de dikkat edelim. Çünkü piyasada çok kopya makineler var biliyorsunuz. Orijinal, bandrollu, mühürlü ve üretici firmaları kontrol ederek alırsanız bu da sizin açınızdan iyi olur. Şimdi makinemizin önce bir içeriğini öğrenelim. İçerisinde neler var? İşte bize nelerle geliyor bu makina? Kaç metre derinliğe iniyor? Nasıl çalışıyor? Hangi uygulamalarla çalışıyor gibi sorulara cevap veriyor olacağız. Şimdi makinemiz bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kutuda gayet güzel bir şekilde bizi karşımıza çıkıyor. Önce bir kutumuzu açalım. Şöyle bir bıçağımızı çıkaralım. Babadan kalma yadigarı. Babadan kalma yadigarı çıkaralım. Ya Allah ya Bismillah diyelim. Yaklaş şöyle biraz. Görmüş olduğunuz gibi buradaki bandrolları ne yapıyoruz? Kesiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Bıçağımızı buraya bırakalım ve cihazımızı açalım. Şimdi cihazımız bize nelerle geliyor? Önce onları bir gösterelim. Cihazın içeriğini bir gösterelim ki ilerlememiz daha kolay olsun. Çünkü çok soru var. Adam bir takipçimizin bir tanesi demiş ki abi cihazın yanında şarj aleti geliyor mu? Tabii gelecek güzel kardeşim Yani bu da çok da saçma. yani o tür sorular da oluyor yani mecburen yanıtlamak zorundayız. Biz de bu videoları sizi bilinçlendirme amacıyla ve bilmeyen arkadaşları bilgilendirme amacıyla çekiyoruz. Şimdi cihazımızın yanında şöyle bir kılıf geliyor arkadaşlar. Bu kılıf koruma kılıfı. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yanınızda yağmurlu günlerde, ne bileyim çamurlu günlerde, kaçtığınız zamanlarda o aralarda kullanacağınız. Nereye kaçıyorsun Deniz? Ya mesela dedik yani. Şimdi şöyle bir güzel kılıf geliyor. Onu bırakalım. Bu şekilde kutunun içerisinde. İkinci bir kutumuzda ne geliyor? Onu da gösterelim şöyle yakından. Görmüş olduğunuz gibi yine garanti belgeleri ve aynı zamanda bu cihazda seri numaralarıyla çalışan bir cihaz. Yani uygulamaya seri numaralarını girmeniz lazım. Yoksa çalıştıramazsınız bu Bu da cihazı. mı uygulamayla? Tabii. Bu da uygulamayla ve seri numarasıyla. Atıyorum işte sizin haberiniz olmadan bir tanesi aldı gitti misal. Arkadaşınız, eşiniz, dostunuz çalıştıramaz. Yani çalıştırmaması lazım şey olarak da. Çünkü bu sizin adınıza faturalı. Ruhsatlı gibi Bir de yani. uygulama olarak hangi programı indiriyorsun? Onu da Şimdi ona da takipçilerinden geleceğiz. en çok gelen sorulardan Şimdi bir şöyle tanesi de o. o arkadaş için gösteriyorum bunu. Şöyle bir şarj aleti çıkıyor güzel kardeşim. Bak şöyle bir kablomuz da var. Şarj aletimiz de var. Bu şekilde. Onu da buraya bırakalım. Şöyle garanti 2 yıl garantili. Garanti belgeleri ve seri numaraları her şeyle beraber çıkıyor yani. Bir sıkıntı yok. O yönden güzel. Ve cihazımız. Cihazımız bu şekilde. Şöyle göster biraz yakından. Bu şekilde bir cihaz. Şurada görüyorsunuz. Bilmiş olduğunuz gibi. Bandrollu. Üretici firma tarafından patentli bir cihaz. Şimdi bu cihazda şöyle söyleyeyim. Herhangi başka bir şey çıkmıyor. Şöyle göster bir kutuyu. Yani merak eden arkadaşlar için söylüyorum. Arkadaşlar yanlış anlamayın yani çok soru geldiği için bu tür videolar yapmaya karar verdim. Önceden bu tür videolar yapmıyordum biliyorsunuz. Çok sorulardan dolayı bu tür
videoları yapayım dedim. Arkadaşlar, takipçilerimiz yararlansın bir şekilde. Şimdi şunu bir koyabilirsem yerine. Heh. Başka herhangi bir şey çıkmıyor cihazdan. Sadece cihazımız, koruma kılıfımız, şarj aleti ve garanti belgelerimiz, başka da bir şey yok. Bu kadar. Şimdi cihazımıza geldiğimiz zaman, şimdi detaylı bir şekilde onları da göstereceğim. Hangi uygulamayla, işte kaç metre derinliğe iniyor, silah gibi kullanabiliyor musunuz falan, Deniz, sopa gibi kullanabiliyor musunuz falan. takipçilerden en çok aldığın soruları kaç metre? Değerli maddeleri Şimdi ona- gördüğümde Şimdi onu soracağım. Şimdi sen onları hep yazdın değil mi? yani Heh, bir şimdi o kısmı, evet. sorulara da cevap vermiş olacağız. Şimdi oradan ne demişti takipçimizin bir tanesi? Demişti ki bu cihaz suyun içinde çalışır mı demişti. Evet. Doğru mu? Yani böyle suyun içerisine Hı hı. girer mi demişti. Evet. Onu da yanıtlayacağız. Ağır ağır gidelim ki yani milletin Aynen. kafası aydınlansın. Biz de aydınlanalım. Bir daha sorulara cevap vermek zorunda kalmayalım. Suya girmez. Onu söyleyeyim. Niye derseniz. Çünkü bakın burada bir sensör var. Görmüş olduğunuz gibi. Bu suyun içerisine girerse buraya su doğar. Su dolduğu için de ne olur? Çalışmamaya başlar. Bozulur yani cihaz. O yüzden suya sokmamanız gerekiyor bunu. Zaten suya sokmanızın da bir nedeni yok. Çünkü arkadaşlar yani bu zaten 7-8 metreden algılayabilen bir cihaz. O yüzden suya sokma yapmayın bence yani. Ben kendi görüşümü söylüyorum. Belki üretici firma suya sokmanızda bir mani olmadığını söyleyebilir ama araştırmalarıma göre suya sokmamanız gerekiyor bu cihazı. Manyetik alan mı var? Onu da söylüyorum. Evet, sensör var burada. Hmm. Sensörün içerisine su girebilir. Şimdi başka bir soru alalım. Başka ne vardı takipçilerimizden? Kaç gelen? metre derinlik? Kaç ortalama? metre derinlik? Arkadaşlar bu cihaz normalde 12 metre nokta atışı 7 metre civarı bir derinliği ölçebilir. Ve bunu ölçümünü yaparken çok büyük alanlar ölçebilir. Yani 20'ye 20, 30'a 30, 40'a 40 gibi büyük alanları rahat bir şekilde toprak etüdü gibi yapabilirsiniz, ölçebilirsiniz yani. Ve 3 boyutlu olarak karşınıza görmüş olduğunuz objeleri karşınıza çıkarır. Ve mineralleri de size gösterebilir bu cihaz kırmızı olarak. Ama benim videolarımda da izlediğiniz gibi genelde bulunmuş olan sinyaller, yani 3 boyutlu sinyaller tek noktada toplanması gerekiyor. Şimdi şöyle bir yere baktığınızı düşünün. Mesela burada dağınık bir kırmızı var. Çok dağınık böyle. Orada mineral yoğunluğu var. Yani oraya hiç girmeni tavsiye etmem. Tek noktada bulmanız gereken sinyaller var. İşte o zaman şansınız yüksek. Değerli bir şey bulduğu zaman ilk sinyalin verdiği mesela bu. Nasıl bir belirti yapıyor? Kırmızı noktayla mı belirtiyor? Tabii Yeşille mi? kırmızı bir şekilde. Sorulardan bir nokta. tanesi de o merak edilen. Tabii. Şimdi o takipçimize de cevap verelim. Şimdi bir sinyal buldunuz. Sinyal toplu ve yuvarlak veya kare ama toplu bir şekilde. Mesela şunun gibi. Böyle kare gibi duruyor sinyal ama toplu, böyle dağınık değil. O zaman güzel bir sinyal bulduğunuzu düşünebilirsiniz. Veya boşluk. Boşlukta da yine mavi olarak Mavi. karşımıza çıkıyor. Evet. Takipçilerin en çok merak ettiği şey bu. Mesela Değerli parça bulduğunda nasıl sinyal veriyor? Değersiz. aynen. O şekilde. Mesela kırmızı ve sarı karışımı bir sinyal çıkarsa o mineral yoğunluğu demek. Mineral. Tabii. Dağınık kırmızı çıkarsa, yani o kırmızı zaten böyle kıpkırmızı çıkmaz. Az önce dediğim gibi sarıyla Turuncu. kırmızının karışımı, turuncu gibi bir renk çıkar. Onlar da nedir? Mineral yoğunluğudur ve orada herhangi bir şey yoktur. Şimdi uygulamamıza geçmeden önce başka bir sorunuz var mı takipçimizden? Vallahi şu an yok ama birazdan okumaya başlayacağım yani. Azar azar gelen sorular olursa bana Tamam. cevaplayacağım. Tamam. O zaman hemen uygulamamıza geçelim. Uygulamamızı bir gösterelim şöyle. Hangi uygulamayı kullanıyorsun? Şöyle Takipçilerden sorulardan biri de o.
Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Cornat GR3 bu mobil uygulamalarda, tablet uygulamalarda, bilgisayar uygulamalarında mevcut bu. Bir ses mi geldi? Yok. Mevcut. Bunu açtığınız zaman şöyle, bunu açtığınız zaman görüyorsunuz, yaklaştır şu şekilde. Hatta şöyle tekrar açayım yeniden. Şöyle bizi karşılayan bir güzel bir panel. Ve cihazımızı bu şekilde açıyoruz. Ve Bluetooth bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde bağlanması gerekiyor. Veya cihaz yeni ise, hiç bağlanmamışsa onu da yine Bluetooth ayar bölümümüzden şu aradan, bakın şöyle göstereyim. Bu panel açıldı. Buradan ayarlar bölümüne giriyoruz. Bağlantı diyoruz ve cihaz tara diyoruz. Cihazımız bu şekilde taranıyor. Evet, cihazımız bulundu. Bakın GR3 Plus diyor. Bağlan. Cihazımız bu şekilde bağlandı. Şimdi ana panelimize dönelim. Ana panelimize dönüyoruz. Ve şu an cihazımız bağlı. Bir dur lan şurada. Gitme. Heh. Cihazımız bu şekilde bağlı arkadaşlar. Bataryasını görebiliyoruz. Buradan temaları ayarlayabiliyoruz. Ve karşımıza çıkan 4 tane panel. Kaydettiğimiz dosyalar, yani ölçüm yapıp kaydettiğimiz dosyalar, ayar bölümü, canlı tarama ve 3D tarama. Bunda aynı zamanda şu bir takipçimizin biri daha sormuştu, hatırlıyor musun? Abi puanter modu nasıl çalışıyor? Evet. Arkadaşlar bunda puanter modu yaklaşık 45-50 santim civarı Bir de şey bir var Deniz, algılama yapıyor. sözünü kesiyorum. Bu telefondaki uygulamayı indirmeden bu cihaz çalışmaz değil mi? Onu da bir özellikle onu da soruyorlar. Cihaz çalışmaz, aynı zamanda bu Hani herhangi bir uygulamayı, verim alamazlar. şunu da söyleyelim. Bu uygulamayı indirdiğin zaman cihaz yoksa zaten senden seri numarası ister. Der ki satın aldığın cihazın Seri. ismini ve seri numarasını gir der. Anlatabildim mi? Çünkü hani bu cihazlar patentli bir cihaz. Öyle baştan sağma cihazlar değil. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bakın. Buradan ne dedik? Canlı aramaya geldiğimiz zaman 2 tane mod bizi karşılıyor. Birincisi canlı arama, ikincisi pinpointer modu. Yani pinpointer modunda yapmamız gereken nesneyi bulduk. Oldu ki olası durumları bahsediyorum. Olası durumlarda yanımızda dedektör yok. Tek bu var misal olarak. Pointerimiz de yok. Arazide çıktık, bir sinyal aldık misal. Yanımızda hiçbir şey yok bundan başka. O zaman pinpointer moduyla yaklaştığımız zaman, yani normalde bulduğumuz bir obje veya herhangi bir şeye yaklaştığımız zaman nasıl biz pointerine bakıyoruz? Sinyal bip Sinyale bip bip diye hani veriyor. yaklaştık mı yaklaşmadık mı diye. Hı, bundan- Bununla da bakabilirsin. Şimdi pinpointer moduna girdiğimiz zaman zaten şöyle karşımızda bakın bizi bu şekilde bir şey karşılıyor. Az önceki belirttiğim Şu an renkler gibi. bak biraz yerinden kaldırayım. Şöyle şunu şuraya koyalım. Bakın şu an şunu koyalım. Yaklaşık bak küçük bir şey olmasına rağmen ne kadar santimden algılıyor? Bak bakayım. Aşağı yukarı 30-35 santim. Doğru mu? Aynen. Bak küçük bir nesne olmasına rağmen diyorum arkadaşlar. Yani bunun içerisinde hiçbir şey yok. Sadece bir bataryanın fişi var. Şu var. Bir de kablo var. Bunun içerisinde başka bir şey yok. Yani büyük bir nesne değil. Ona rağmen bakın, ona rağmen 35-40 santimden rahat bir şekilde algılıyor. Görüyor musun? Pinpointer modu bu işe yarıyor. Artı eşik değeri ve hassasiyet değeriyle de oynayabiliyorsunuz. Bunu artırabiliyorsunuz, düşürebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi buradan düşürebiliyorsunuz. 10'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Hani hassasiyet. Mesela bir malzeme buldun. Ne kadar yaklaştın? Mesela baktın 40 santim. Buradan hassasiyeti düşür hemen 7 santime veya 5 santime. Buradan bakın şu an çekmiyor bak mesela. Şu an ne kadar düşmek zorundayım, görüyor musun? Bak neredeyse 10 santime 9 santime kadar düştüm. Kutuyu da göster. Oradan düştüm. Bu şekilde pinpointer'in biraz daha gelişmiş modu ve 45-50 santime kadar algılama bir modu var. Şimdi buradan geri gelelim. Buradan canlı tarama dedik. Canlı taramada da yapmamız gereken
Önce 3D aramamızı yaptık. Misal olarak 3D aradık. Bir tane sinyal yakaladık. Canlı aramada yine bir 45-50 santim civarı bir algılaması var. Tabi bu malzemelerin büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre derinlik artar ve düşebilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çünkü bir tane para bulursun. Çekmez hani. Çok küçük bir malzeme olduğu için. Ama büyük kütle bir malzeme bulursun. 1 metreden de çeker. 80 santimden de çeker bunlar. Yani Yeraltı şeyine, canlı aramayla, pinpointer modu. O objenin büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre değişiklik sinyal o gösterebilir. şekilde oluyor yani. Tabii. Şimdi canlı arama moduna giriyorum. Bakın canlı arama moduna giriyorum. Gördüğünüz gibi bakın geldiğim zaman gördünüz mü? Net bir şekilde algılıyor ama bu yeşil ve sarıyla gösteriyor. Yani güncel bir malzeme bu. Yani kırmızılığı görebilmeniz için biraz oksitli bir şey olması lazım ve tarihi değeri bir şey olması lazım. Yani eski bir şey yani. Manyetik alan oluşturması lazım kırmızıyı görebilmeniz için. Yoksa normallerde bakın telefona yaklaştırayım. Telefonda da boşluk veriyor. Görüyor musunuz? Mavi. Mavi veriyor. Neden? İşte bu güncel malzemeler olduğu için bu şekilde yapıyor. Şimdi bazı arkadaşlar hemen cihazı alıyorlar, hemen bir güncel malzeme koyuyorlar. Çekiyor mu çekmiyor. Arkadaşlar bu manyetik alan oluşturduğu bölgelerde çok ciddi bir çalışmalar yapabilirsiniz. Güncel malzemelerde yapamazsınız bu çalışmaları. Onları da söyleyeyim. Benim videolarımı da izlerseniz ben ne demek istediğimi net bir şekilde anlayacaksınız. Canlı aramada da bu şekilde dedik. Malzemeyi bulduğumuzda kırmızı, boşluğu bulduğumuzda mavi, minerali bulduğumuzda sarı ve kırmızı, turuncu yapılar karşınıza çıkar. Şimdi buradan yine canlı arama paneline baktık. Ayarlar panelinde zaten fazla bir şeyimiz yok. Cihaz bağlantıları bilmem neler var. Ondan sonra 3D dosyalar bölümünde de biliyorsunuz ki kaydettiğiniz dosyalarınız var. Onlara da bakarsınız. Şimdi buradan 3G'de yapılması gereken olay ne? Yaklaş bakayım biraz şöyle. Bakın şimdi manuel sol, bak manuel sol zip on yani en ve boy ayarlayabiliyorsunuz burada. Burada canlı aramalarda. Şimdi mesela buradan işte atıyorum 5'e veya 4'e 4 şeklinde. Yani şimdi bir bölge buldunuz. Bölgenin büyüklüğüne göre ve küçüklüğüne göre bu eni ve boyu ayarlayabilirsiniz. Yani atıyorum bir kasa buldunuz veya işte atıyorum bir arazinizin bir bölgesine bakacaksınız. Bunu bölgenin çapının eni ve boyuna göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Çünkü çok faydası olur. Şimdi buradan şüpheleniyorum diye buraya baktığınız zaman kaybedebilirsiniz. Belki daha büyük çapta. Büyük çapta arama yaparken mesela o rakamlar Tabii, kaç bu kaç olması rakamlar lazım? mesela Büyüyor şimdi mu rakamlar? Ben 4'e 4 diyorum. 4 metreye Ha, 4'e 4. 4 metre. He, Anladın mı demek istediğim? Veya bunu 20 metreye, bunu 20 metreye Anladım. yapabilirsin. Veya 22 metreye görmüş olduğun gibi 22 metre veya daha fazla 50 metre, 100 metre. Anladın mı? Adımları sabit atabildiğin sürece, kendini bozmadığın sürece orada da bir herhangi bir şey varsa zaten bu karşına çıkar. Kaçmaz bundan. 7 metre tak 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 tarayarak 7 gider metre bu yani. Anladın mı? derinliğinde. Tabii. Şimdi biz bunu düşürelim yine tekrardan. Şöyle. 4'e 4 yapalım. Yani biz burada gösterme amaçlı yapıyoruz arkadaşlar, biliyorsunuz. Bakın. Şimdi 4'e 4 yaptım. Okey verdim. Karşınıza çıkan panel 4'e 4 çapında. Şöyle gösterelim. 4'e 4 çapında bir nokta. Mesela şunu koyalım buraya. Şu şekilde. Bakın şurada bir mandal var. Şimdi buradan şu paneli göster önce şu şekilde. Tam Bak, biraz 1, telefonu 2, aşağıya doğru 3, 4. eğsene. Şöyle mi? Güneş. Şöyle mi? Heh, tamam şu an bak. Şu Şimdi an. bak 1, 2, 3, 4. Yani 4. Şimdi buradan başlayacağım ben misal olarak. Tamam. Şuradaki mandala basacağım. Şu mandala da göster şöyle. Bakın burada mandal var. Önce birinci mandala bastım. İkinci mandala bastım. Şuradan çek, karşıdan çek. Üçüncü mandala bastım. 4. Hemen yana geldim. Bu yana geldim. Bak şu an cihazın üstündeyim.
Devam ediyorum. Sonra yan tarafa geldim. Bu tarafa geldim. Bakın şimdi burada kaydet dedim. Dosyayı kaydet. Dosya kaydoldu. Şu olması lazım herhalde. Aynen. Dosya kaydoldu. Bakın çok hafif bir kırmızılık verdi ama bunu görmedim. Bunu görmedim. Görüyor musun? Bu güncel bir malzeme. Yani bir oksit yok, bir mineral şey yok, bir manyetik alan oluşmuyor. Anladın mı? Onun için görmüyor. Şimdi bir de cebimizde bıçak vardı. Bir de onu deneyelim. Bıçağı şöyle yan koyalım. Şimdi bıçağı koyalım. Buradan yine tekrar geriye gelelim. Buradan 3D diyelim. Buradan yine 4 yapalım yine. Fazla büyütmeye gerek yok. Şimdi buradan yine bakıyorum. Bıçak ortada görüyorsunuz. Şöyle sen tam bir net çekmeye çalış. 2. Hemen yana geliyorum. Bakın. Bak uçağın tam üstündeyim şu an. Görüyor musun? Yana geldim. Şuraya. Bu tarafa geldim. Bakın bunda da yine ne oldu? Onu da gösterelim. Bakın kırmızıyı gördü. Kırmızıyı gördü ama bir topluluk vermedi size. Yani bir tek nokta vermedi fark ettiyseniz. Bu da neden dolayı? Bıçağın yeni olmasından dolayı ve manyetik alan oluşturamamasından dolayı. Arkadaşlar bunu anlatmaktan yoruldum ya. Şimdi saplayacağım, öldüreceğim kendimi. Bıkmadan, usanmadan. Evet, Merak şekilde. edilenleri Hani tek tek şimdi- anlatacaksın. malzemeyi böyle koyarsan güncel bir malzemeyi ne olur? İşte böyle türlü türlü sinyaller çıkar karşına. Ondan sonra dersin ki olmadı. Tabii olmaz. Çünkü bulduğun malzemede bir manyetik alan yok. Bir oksit yok. Bir tarihselliği yok. Bir bilmem ne yok. Falan filan. Yok da yok. Yani o zaman bu makineler tarihi eski böyle nasıl diyeyim asitlenmiş, oksitlenmiş Tabii, malzemeleri şimdi- mi ötüyor yani? Şimdi bu bıçak böyle olduğunu düşün, tamam mı? Bunu böyle toprağa koydun. Bir saat, birkaç gün beklediğin zaman ne olur? Bunun üzerinde bir su tabakası oluşur. Oksitlenmeye başlar artık. Yani toprak kendi bünyesine katmaya çalışır onu. Anladın mı demek istedim? Ne olur o zaman? Manyetik alan oluşur. Sen o tür şeyler, şimdi bu cihazı üreten firma ona göre yapmış, tasarlamış. Anladın mı? Özelliği o zaten. Tabii. Ne diyoruz arkadaşlar? Umarım sizler için yararlı bilgiler olmuştur. Ve sizlere bir an olsun aydınlatabilmiştirim. Elimden geldiği kadarıyla sizlere bütün detayıyla anlatmaya çalışıyorum. Umarım yararlı olur. Sizleri seviyorum. Yeniden buluşmak dileğiyle diyorum. Farklı videolarda. Bir de şunu da hatırlatayım. Başka bir cihaz istiyorsanız hani detayını öğrenmek istediğiniz cihazlar konusunda bu tür videolarda istiyorsanız bizlere yorumlarda yazabilirsiniz. Her şey gönlünüzce güzel olsun. Yeni videolarda, yeni maceralarda, yeni farklı videolarda buluşmak dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.